19. yüzyıl başlarken İngiliz toplumunun büyük bir kısmı büyük bir bunalım içindeydi. Adına endüstri devrimi denilen bir dönüşüm etkilerini iyice göstermeye başlamıştı. Bu dönüşüm ile beraber önce tekstil işçileri, daha sonra farklı alanlardan işçiler işlerini makinelere kaptırmaya başlamışlardı. Makineler uyumuyor, hep aynı standartta iş yapıyor. Bir kez satın alındıktan sonra yenileme ve tamir masrafları hariç hiçbir maliyete neden olmuyor, haklar talep etmiyorlardı. O dönemde herhangi bir birliği olmayan işçiler zaten düşük çalışma şartlarının içinde bulunurken bir de büsbütün işsiz kalma tehlikesinde kalmışlardı. Böylesi bir ortamda Ned Ludd diye birisi ortaya çıktı ve bir çözüm önerdi. Madem ki işçilerin işlerini bu yeni makineler alıyordu, o zaman yapmaları gereken bu makineleri kırarak kendi önemlerini öne çıkartmaktı. Ludist hareket önce önemli bir destekçi kitlesi kendisine bulsa da daha sonra zamanın ruhu ve sürecin ilerleyişi karşısında tabii ki dayanamadı ve dağıldı. Yeni bir şey önermediği için de sönümlendi. Bu girişimden sonra işçiler yeniden dağınık ve işlevsiz hale geldiler. Ama ne zaman ki onlar aslında bir sınıf olduklarını, aynı sebeplerden ötürü aynı şartlara mahkum olduklarını anladılar, yani sorunun makineler gibi hayali düşmanlarda değil, sistemin kendisinde olduğunu anladılar, işte o zaman bir araya gelip ortak hedefleri için mücadeleye başladılar. Peki bu mücadelenin sonunda ne mi oldu? Bugün bizim için artık tartışmadığımız, tartışmaya bile gerek duymadığımız temel haklarımız oldu. Örneğin 8 saat çalışma hakkı oldu, ücretli izin oldu, iş güvencesi oldu, sosyal güvenlik hakları oldu, sosyal adalet için vergilerle gelen düzenlemeler oldu. Ve bugün film sanki başa sarmış gibi. Dünyanın büyük bölümü bir gün işi varken bir gün işi yok durumuna gelen, proje bazlı çalışan ve yeni proje gelmezse ne yapacağını bilmeyen, biraz daha iyi durumdaysa sözleşmesini yıllık olarak yapan ve yenilenmeme ihtimalinden ötürü de çok büyük baskı altında çalışan, ayrıca sürekli olarak iş arayan çok sayıda nitelikli insanın arasında sürekli olarak yüksek, aşırı yüksek performans baskısı altında çalışmak zorunda olan, bunu yaparken de diğerlerine yetişebilmek için sürekli kendisini güncel gelişmelerle donatmak zorunda ve sürekli bir rekabet içerisinde bulunmak zorunda olan, yoksa işinden atılabilecek olan veya kendi işini kurmayı seçen ama bunu devasa rakiplerin arasında gece gündüz demeden çalışarak dengelemek zorunda olan çok sayıda insan büyük bir çaresizlik, arayış ve öfke içinde bugün. Ve bu büyük kitle tıpkı geçmişteki makine kırıcılar hareketinde olduğu gibi sorunu yanlış yerde aradıkları için tepki göstermekten öteye geçemiyorlar günümüzde de. Bu öfke dalgaları önce 2000'lerin ilk 10 yılında küreselleşme karşıtı hareket olarak kendisini gösterdi ve bir çözüm üretemeyince sönümlendi. Burada suçlu sermayeyi küresel organize edebilme ve iş gücünü küresel düzeyde en ucuz alana yayma kapasitesine sahip olan şirketlerin bu imkanlarla yerelleri yok etmesine, yok ettikçe iyice büyümesine ve insanları işsiz bırakmasına yönelik bir tepkiydi. Protestocular burada sorunun bir yönünü çok iyi analiz etmekle beraber tamamını analiz edemedikleri ve dolayısıyla da tam istenilecek düzeyde bir çözüm üretemedikleri için hareket sönümlendi. Kimisi ülkeleri dış sermayeye tamamen kapatmayı öneriyor. Kimisi devrim yapıp kapitalizmi bitirmeyi öneriyor. Kimisi ise kendi ülkelerinin markalarını kolektif olarak güçlendirip dışarıda rekabet edebilecek hale getirmeyi öneriyordu. İkinci dalga kamu politikalarına tepki olarak doğdu. Çalışan haklarının her geçen gün tırpanlanmasına, güvencelerin her geçen gün azaltılmasına ve iş hayatının güvenceliği sürekli çalışan insanların alanından her gün iş pazarına sunulan adeta bir işçi pazarı gibi bir noktaya gelmesinden ve en nihayetinde sosyal hakların, emeklilik hakları gibi hakların sürekli tırpanlanmasının daha kötü hale getirilmesine doğan tepkiydi bu hareket. Ve bu tepki kendisini kamusal alanları işgal etme olarak gösterdi. Buradaki en büyük tepki bu kez küresel kadar ulusal düzeydeki gelir adaletsizliğine, toplumsal, ekonomik ve siyasal mekanizmanın büyük sermaye sahiplerine yönelik olarak düzenlenmesine karşı gelişmişti. Toplumlar bu adaletsizliğe Wall Street'i işgal et eyleminde olduğu gibi daha yumuşak tonda, sarı yelekliler eyleminde olduğu gibi daha sert tonda tepki gösterse de uzun erimli bir politika değişikliğini beraberinde getirecek türden bir politika önerisi de yaratamadı. Ve son dalga göçmenlere yönelik tepkiyle kendisini ortaya koydu.
Bu tepkideki hedef asgari şartlarda yaşamak zorunda oldukları için, yani var olma çabası verdikleri için iş gücü piyasasını aşırı derecede düşüren göçmenlerdi. Onların gönderilmesi temelinde başlayan kampanyalar popülist partileri büyütmekten ve geçici etkiler göstermekten başka bir işe yaramadı. Ve bugün de aslında tıpkı Ludist hareketin döneminde olduğu gibi mevcut koşullarından muzdarip olanların bakması gereken nokta aynı. Benimle aynı durumda olan insanlar var mı diye sormaları ve aynı durumda aslında milyonlarca insan olduğunu gördükten sonra artık yeni bir sınıf haline geldiklerini görmeleri ve mevcut sistem içerisindeki konumlarını görmeleri gerekiyor. Çünkü söz konusu milyonlar en azından 1-2-10 yıldır yeni bir sınıf olarak anılıyorlar. Yani prekaryo olarak. Prekarya adının orijinal kökündeki ifade ile güvencesizlik temelinde yaşayan bir sınıfı ortaya koyuyor. Bugünü varken yarını garanti olmayan, bu yılı varken öbür yılı garanti olmayan, güvencesiz çalışması nedeniyle de yüzyıllar içerisinde adım adım elde edilmiş toplumsal haklarından da mahrum kalarak toplumsal alanda da güvencesiz duruma düşen ve bu güvencesiz hali kendi imkanları ile çözmeye çalışan milyonlarca insandan bahsediyorum. Ve bu terim aslında ilk ortaya çıktığında mevsimlik işçiler gibi böyle dönemsel çeşitli işçiler için kullanılıyordu ama bugün artık milyonlarca kişiyi kapsayan bir gerçeklik durumunda. Reklam şirketlerinde proje bazlı ve aşırı esnek ve aşırı yoğun şartlarda çalışanlardan, akademisyen olmak üzere asistan olarak göreve başlayan ama proje bazlı ya da kadrolu asistanlık bittiğinde akademisyenliğe devam edip etmeyeceği belli olmayan araştırmacılara, sözleşmeli öğretmenlik yapmak zorunda kalıp yazın ne yapacağını bilmeyenlere, çağrı merkezinde çalışanlara, freelance çalışanlara, sosyal medya içerik üreticilerine kadar herkes var aslında bu grubun içinde. O halde bu sınıfın nasıl oluştuğunu ve bu sınıfın bir sınıf bilinciyle hareket edip edemeyeceğini konuşmak gerekiyor bu noktada. Hadi önce nedenleri üzerine konuşalım. Ben baktığımda bu sürecin ortaya çıkmasına etki eden iki tane temel faktör görüyorum. Birincisi neoliberalizm ve yarattığı kültür. İkincisi ise Endüstri 4.0 olarak anılan ama bence bambaşka bir terimle açıklanması gereken büyük bir dönüşümün etkileri. Ben kronolojik gelişime bağlı kalıp önce neoliberalizm ve etkilerini konuşarak başlayacağım. Neoliberalizm dayanışmacı, geniş ve müdahaleci bir devlete tepki olarak doğmuş bir ekonomi politik yaklaşım. Devletlerin sosyal adalet ve dayanışma için yarattığı mekanizmaların, yani daha çok kazananı daha çok vergilendirip elde ettiğini diğer kesimleri kapsayacak toplumsal altyapı ve projelerde kullanmasının mantığını hem ahlaki hem de ekonomik olarak eleştirir. Ahlaki olarak eleştirir çünkü böylesi bir sistemin çalışmayanların yükünü çalışanlara, yani yaratıcı kitleye yıktığını iddia eder. Ekonomik olarak eleştirir çünkü insanların yarattığı değerin vergi olarak gitmemesi durumunda çok daha geniş bir ekonomik refah yaratacak yeni yatırımların ortaya çıkacağını ve toplumsal refah için yapılan müdahalenin aslında toplumsal refahı engellediğini savunur. Ayrıca devletin girişimlerde bulunmasının ve müdahaleler yapmasının rekabeti öldürerek piyasadaki kaliteyi düşürdüğünü ve ayrıca gereksiz yere bir sürü kadro doldurarak devletin üzerindeki yükü ve halkın üzerindeki haliyle vergi yükünü gereksiz yere arttırdığını savunur. Ayrıca politik olarak da devletin eline bu kadar ekonomik güç vermenin yozlaşmayı arttıracağını savunur. 80'lere gelene kadar bu yaklaşımın öyle çok takipçisi yoktu. Ama 80'lerdeki iki tane önemli gelişme bu görüşün önem kazanmasına ve takipçi kazanmasına neden oldu. Bunların birincisi bilişim devrimi, ikincisi ise küreselleşme oldu. Bu ikisiyle beraber zenginden daha çok vergi alıp onu daha az gelir sahibi olanlara bir şekilde dağıtmanın yolu çok zorlaştı. Çünkü üretimin küreselleşmesiyle beraber yüksek vergi vermek istemeyen girişimciler emeğin ucuz, verginin düşük olduğu ülkelere üretimlerini kaydırmaya başladılar. Üretimin küreselleşmesini, finansal küreselleşmesinin izlemesi ve nihayetinde neoliberal politikaların uygulanması ile çok uluslu şirketlerin farklı ülkelere açılabilmesiyle beraber neoliberal savlar şirketlerin faaliyet gösterebildiği tüm alanlardan devletin çekilmesi gerektiği düşüncesine yerini bıraktı. O kadar
kadar ki eğitim bile, sağlık bile özelleşmeye başladı. Devlet okullarının, devlet hastanelerinin çok daha fazlası özel okullar, özel hastaneler olarak ortaya çıkmaya başladı. Yani devlet kurumlarının yanına özeller eklendiği gibi devlet kurumları buralardan o kadar çekildi, buraları öyle ihmal etti ki aslında insanları bir şekilde özele gidin dercesine yönlendirir oldu. Tabii bütün bu hikayenin ardından neoliberalizm kendi toplumsal ve kültürel yapısını da yarattı. İlk yarattığı yapı risk toplumu oldu. Buna göre toplumsal güvenceler bir kaynak israfıydı ve her bir birey kendi riskini alarak kendi yarattığı ekonomik değeri yeni yatırımlara yönlendirebilmeliydi. Tek bir örnekten gidelim. Bugünkü devletlerimizin verdiği sosyal güvenlik sisteminin yerine sıklıkla ikame edilen özel sosyal güvenlik sistemi üzerine konuşalım. Biz bugün ne yapıyoruz? Her ay gelirimizin bir kısmını sosyal güvence için devletimize aktarıyoruz, değil mi? Daha doğrusu işverenimiz daha bize maaşımızı vermeden zaten bizim adımıza sigortamızı yatırarak aktarmış oluyor. Biz görmüyoruz bile yani o parayı. Şimdi bu örnekten ilerleyelim. Yani düz örnekten 20 bin lira maaşınız olsun. Bu maaştan siz ve işvereniniz olmak üzere toplamda aylık ortalama 7 bin lira gibi bir pay sizin sigortanıza gitmekte. Bu olmasa maaşınız 25-27 bin arası bir şey olacak ve siz bunu bir şeyler alarak ekonomiye katacaksınız. Ama bu yapıdan ötürü yıllık 85 bin gibi bir gelir ekonomiye doğrudan karışmak yerine şu anki sağlık sorunu yaşayan kişiler için kullanılmakta. İleride siz yaşlandığınızda da başkalarının ödediği size kullanılacak. Oysa sigorta olmasa sizden kesinti olmayacak ve işveren de belki maaşınıza ek yaparak o parayı büyütecek. Risk toplumu düşüncesi ise diyor ki sen gençken risk al, ya hiç sigorta yapma ve 85 binin cebinde kalsın ya da çok küçük bir paket al, kalan parayı ise yeni yatırımlar yapıp kendini büyütmeye harca. Bunu yapınca uzun vadede çok daha refah sahibi olacaksın ve o zaman vereceğin 85 bin şimdiki gibi maaşının %33'üne falan değil, belki de %10'una, belki de %5'ine, belki de %1'ine denk gelecek diyor. Tabii bir de madalyonun diğer yüzü var. Eğer parayı büyütmek yerine gidip harcarsanız, çünkü o para cebinizdeyken hayat öyle akmıyor. Bir şekilde ihtiyaçlarınız oluyor ve şimdi kullanayım sonra bakarız diyorsunuz. Ya da büyüteyim derken batırırsanız Allah korusun, işte o zaman hiçbir sağlık güvenceniz olmadan hani tabiri caizse Allah'a emanet yaşamaya başlıyorsunuz demektir. Yaşlılık kısmını hiç söylemiyorum bile. İşte risk toplumu dediğimiz de bu. Yani biz kendi riskimizi almaya başladığımız anda toplumun verdiği güvencelerden de vazgeçmiş. Yani kendi adımıza aslında sağlığımız, yaşlılığımız vesairemiz için bir risk almış oluyoruz ve bedelini de ödemeye hazır hale geliyoruz. Neoliberalizmin yarattığı bir efsane risk toplumuysa, risk toplumunun yarattığı bir efsane de girişimci kahramanlar efsanesi oldu. Topluma sunulan efsane şuydu. Günümüzde 8-5 ya da 9-6 çalışılan iş artık bir zorunluluk değil. Sizin kolaya kaçmanızdan, garanticiliğinizden kaynaklanan bir seçim. Bunun yerine kendi girişiminizi kurabilirsiniz. Borsada yatırım yapabilirsiniz. Ve en çok tercih edileni freelance çalışabilirsiniz. Yani canınız istediğinde canınızın istediği müşteriye iş yapabilirsiniz siz aslında. Bir müşterinin size muamelesini, saçma sapan isteklerini beğenmediniz mi? O zaman kendi işinizi yaptığınıza göre o müşteriyi bırakıp başka canınızın istediği bir müşteriyle çalışabilirsiniz freelance olduğunuza göre. Canınızın istediği saatte çalışıp canınızın istediği saatte takılabilirsiniz. İsterseniz küçük bir kafe açabilir, isterseniz içerik üreticisi olup kitlelere yayın yapabilirsiniz. Ve tabii bunları sorgulayanlara da başarı hikayeleri eşlik etti. Ne hikmetse hepsi başladıkları sektörün öncülerinden olan bu kişilerin başarı hikayeleri insanların nasıl çok kısa sürede milyarder olacaklarının öyküleri haline geldi ve internette en çok izlenen, kitaplarda en çok okunanlar arasına girdi. Oysa atlanan küçük bir nokta olmuştu. Sistemi küçük yüzdede bir şirketin kontrol etmesi ve geri kalan insanların da o şirketlerin bir çalışanı olmasının sebebi, ekonomi biliminin cümlesiyle ifade edecek olursak, sistemin aslında kıt kaynaklar ve sonsuz ihtiyaçlar içerisinde yaşayan bir ekosistem olmasından kaynaklanıyordu. Yani kaynaklar kıttı aslında. Pazar, pasta belliydi. Haliyle bunun sonucu ne mi oldu? Sınırlı sayıdaki başarılı örneğin yanında İngiliz bankalarından çekilen kredilerin yine finansal alanda kullanılması, maaşlı işten kaçmak isterken kendi kurduğu işte, yani 8-5'ten kaçmak isterken kendi kurduğu girişimde 7-24 çalışmaya başlayan ve küçümsenmeyecek bir kısmı da 8-5'ten daha az kazanan girişimciler, daha çok takipçi bulabilmek için yapmadıkları kalmayan içerik üreticileri oldu. Bir de bunların üstüne Endüstri 4.0 denilen ama bana göre bilişim devrimi olarak anılması gereken o çok büyük dönüşüm gelince puzzle büyük oranda tamamlandı. Bildiğiniz gibi
Şimdi dünya büyük bir dönüşüm içinde ve bence bu dönüşüm en az endüstri devrimi kadar büyük bir dönüşüm. Öyle endüstri 4.0 falan değil bana göre. Bu devrim sayesinde önce içinde tek bir işçinin bile çalışmasına gerek kalmayan fabrikalar ortaya çıktı. Sonrasında ameliyat bile yapabilecek seviyede çeşitli otonom sistemler ortaya çıktı ve en sonunda tasarımı, eğitimi, araştırmayı, sanatı, üretimi kendi başına yapabilecek yapay zeka bazlı sistemler çıktı. İşte bunların sonunda ne mi oldu? Prekarya oldu. Tıpkı endüstri devriminden sonra olduğu gibi sermayedarlar ile işçi sınıfının arasındaki ilişkinin değişmesi gibi bir durum bu sefer de bilişim devrimi sonrasında gerçekleşti. O dönemde makineler işçilerin kol gücüyle diyebileceğim emeğini ellerinden alabilecek durumdaydı ve işçiler ortak durumlarını anlayıp kendi çıkarlarına göre bir dünyayı yaratana kadar şaşkın, çaresiz ve öfkeli biçimde var olmuşlardı. Bugün de benzer bir durum söz konusu. Bugün de gelişen teknolojiler sayesinde nitelikli çalışan da daha işe yeni başlamış stajyer de aşağı yukarı aynı düzeyde katkıda bulunabilince ve işi de büyük oranda teknoloji yapınca o nitelikli işçinin işveren karşısındaki konumu bozulmaya başladı. Yani değeri düşmeye başladı. Yani bir noktada herkes stajyerleşmeye başladı. Bu tabii ki hemen iş yaşamını etkiledi ve neoliberal dünyada böyle bir dönüşümün olması güvencesizliği de temel norm haline getirdi. Tıpkı endüstri devrimi sonrasındaki dönüşümde olduğu gibi bugünkü dönüşümden hareketle de toplum için çözüm önerenler mevcut. Konuyu sermaye birikim rejiminin dışına çıkarttığımızda, konuyu salt sermaye açısından ele almayıp bütün toplum açısından düşünmeyi başardığımızda hepimizi mutlu edecek çözümlerin aslında üretilebileceğini savunuyor bu görüştekiler. Ve bu işin çözümünün risk toplumunda değil, aksine toplumsal güvenceler ve toplumsal dayanışmada olduğunu savunuyorlar. Bu noktada araştırma yapmak isteyenler için ülkemizde de faaliyet gösteren Evrensel Temel Gelir Derneği'ni araştırmanızı hepinize öneriyorum. Vaktiniz için teşekkür ediyorum ve büyük dönüşümlerin insanlığın yararına kullanıldığı, dayanışma ve güvence içinde herkesin kafasını yastığa rahatça koyduğu bir dünya umudu ile hepinize teşekkür ediyorum ve bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyorum.